Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Alpçim ve Reisçim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Bugün antibiyotik özeldeyiz. Arkadaşlar uzun bir süre sonra buluştuk. Buluşabildik. Beyler nasılsınız? Öncelikle bir nasıl olduğunuzu sorayım. İyiyiz abi. Bugün kanalın 1. yıl dönümü. Evet. Kanalın Özel bir 1. gün. yıl dönümü. Keşke Fazıl da ailevi sebeplerden dolayı yanımızda değil. Keşke olsaydı. Olsun. Yıl dönümünde onun da olması yakışırdı burada. İçimizde. Kanalımızın kurucu ortağı. Öbür kurucu ortağı olan ve sonra kendi planları yüzünden kanaldan çıkan dünyanın en rastgele insanı Çağan'a selam söylüyorum. Kardeşim iyi ki varsın. İyi ki açtırdın bize kanalı. Ve bu kanalın şu anda burada olmasının en büyük iki sebebi Reis ve Alp de burada. Ve bugün 2025'in belki de en iyi filmlerinden birini konuşacağız. One Battle After Another'ın antibiyotik özeline hepiniz hoş geldiniz. Derin bir video olmasını istiyorum. Umarım yapabileceğiz. Umarım kısa da tutabileceğiz. Sizi çok tutmak istemiyoruz arkadaşlar. Ben yoksa gaza gelip 35 dakika konuşuyormuşum. Ben de bir eleştiri geldi. Konuşulur ya. Sen bu filmi çok sevdin. Sen konuş zaten. Evet, bu filmi bayağı sevdik. 3 saat. Aynen yani 3 saat olması da ayrı bir olaydı. Evet, yıl dönümümüzde girişi kim yapmak ister arkadaşlar? Filmle ilgili ilk fikirlerinizi almak istiyorum öncelikle sizin. Abi ben şöyle diyeyim. Başla. Film, bence herkesin en fikir olduğu şeylerden bahsedelim. Film gayet akıcı. 2 saat 40 dakika. Kolay değil. Uzun zamandır bu kadar akıcı bir şey izlemedim diyebilirim. Aynen izlemedim. Alp de sıvı içiyor. Evet arkadaşlar Aynen. burada Siz su içiyorsunuz, kamu ben de bu spotunu sefer. yerleştirelim suyunuzu için. Suyunuzu için. Gerçekten çok önemli. Adaçayınız Ama için. suyunuzu için. Adaçay. İşte bu ya. Ekip dediğim budur abi. Alpçım pardon seni böldük. Film akıcı abi. Bunun herkesin en fikir. Oyunculuklar 10 numara. Tamam. Ama benim tek hemfikir olmadığım konu senaryo abi. Ya beni bir türlü içine alamadı. Bana çok manasız geldi. Olabilir abi. Siz öyle Olabilir. siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani- Bence bundan girebiliriz yani. Reisim devam etsin. Ben şöyle gireyim filme. Gerçekten hani film yaklaşık 2 saat 40 dakika dediğin gibi bu kadar uzun bir filmin yüksek tempoda ilerlemesi gayet güzeldi bence. Hiç sıkmadı. Hiç bunalmadım, sıkılmadım filmde. Oyunculuklar harikaydı. Bence yönetmen Paul Thomas Anderson da iyi iş çıkarmış. Senaryoya gelecek olursak da ben bilmiyorum, senaryoyu senin aksine gayet beğendim ya. Beni içine çekti konu. Ya bilmiyorum, beni nedense hiç içine çekemedi konu. Yani çok dağınık geldi film bana. Böyle Olabilir. neye odaklanacağını şey yapamamış gibi. Hani Oldu, ben şu an bundandır. bunu niye izliyorum ki böyle gibi geldi yani. Gerçekten öyle geldi. Ya tamam, her senaryo beni içine alacak diye bir şey yok sonuçta da. Tabii. Çok böyle şey geldi, nasıl desem. Böyle skeçler bütünü izliyormuşum gibi. Şeyden olabilir o ya. İlk yarıda, ikinci yarıda biraz daha farklı konulara yöneliyor ya film. Hem ondan hem de bence şundan. Filmin başındaki zaman atlaması bence çok başarılı olmuyor. 16 yıl sonra işi mi? Evet. Arkadaşlar burada 28 yıl sonra bir uyarı olsa o yapalım. tamam olurdu ama. Buradan 28 Arkadaşlar yıl burada bir videomuza uyarı gidin. yapalım. Bu video spoilerlı olacak. Bu video artık 3-4 hafta Evet, geçti. evet. Bam gün spoiler yağmuru olacak. Ben hem Alp'e katıldığım noktalar var hem Reis'e katıldığım noktalar var. Ben zaten en önemli öne çıkaracağım özelliği kurgu. Filmin inanılmaz bir kurgusu var. İlk yarı Reis'le beraber izledik bu arada filmi. İlk yarı bittiğinde Reis'le direkt göz göze geldik. Nasıl lan olduk? Nasıl 1,5 saat geçti falan olduk böyle. Hani inanamadık o kadar hızlı geçmesine. Mesela 1,5 saatlik bir sürü film izledim. Hiç bu kadar akıcı hissettirmedi. Hatta daha uzun hissettirdiydi bazıları. Bu konuda bu film bayağı başarılı. Bence en önemli özelliği bu. Onun yanında Alp'in dediği gibi farklı konulara odaklanması ilk yarı ve ikinci yarının kimi insanlarda da evet bu film çok da masterpiece değil. Normal bir film. Yorumlarına yol açmış. Ben hem Ekşi'de okudum hem Twitter'da yabancı yorumlar okudum. Benim de İnternette yorumum o yorumlar şekilde. okudum. Ben de daha çok Reis'e yakınım. Ben çok beğendim. Filmi gerçekten çok beğendim. Herkesin sinemada gitmesi lazım bu arada. Özellikle bir spesifik sahne var. Kurguda ondan ekstra bahsedeceğim. O otoban sahnesi için sırf gidin o filmi izleyin. Zaten 30 dakika falan otoban Harika bir sahnesi var. Evet, bayağı iyi. İnanılmaz bir şey Gerçekten yapıyor yani. çok iyi. Yo, yönetmenliğe Ya hiçbir zaten- lafım yok bence. Yani o çok Ya çok zaten temiz film Paul ya. Thomas Anderson'ı oturup tartışmaya gerek yok. Öyle bir adam değil. Aynı gelecek bu arada. Kaustik Evet. değerlendirmesinde de söyledim. Aronofsky gibi Paul Thomas Anderson'da oyunculardan maksimumu alabilen bir yönetmen. En maksimumunu çıkarabilen. Hatta belki de tarihin en iyi performanslarından birini almıştı zamanla There Will Be Blood'da. Evet. Daniel Day-Lewis'le beraber. Benim de genel fikirlerim bunlar. Şimdi ufak ufak şeye geçebiliriz. Eleştiri işine. Ben zaten kendim çok az eleştiri yapacağım için 2-3 bir şey söyleyeyim. Benim tek görmek istediğim şey ekstra spoiler olarak şunu diyebilirim. Christmas Adventure'ların birazcık arka planını izlemek isterdim. O filmin ikinci yarıda çok önemli bir yer tutuyor. Benim filmden puan kırmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu. Yani o adamlar kapitalist sistemin en üst basamağı hem ülkelerin de üstüne konumlandırılabilen bir örgüt gibi bir şey olarak gösterildikleri için ben filmde arka planlarını izlemek isterdim. Onların arka planını çok vermemişler. Yani birazcık gerçek hayat gibi hani bilmiyoruz tarzı yaklaşmış diye düşünüyorum. Bu benim tercihimi kesinlikle değil. Ben hep arka planı görmek istiyorum diye vurguluyorum. Mesela buna Weapons bilmem neydi kadın adı. Gladys. Anti-Gladys'te de aynı şeyi söyledik. İnsanlar mesela onun o
mystery, hani çok bilinmedik halini çok beğenmişler. Ben pek beğenmemiştim açıkçası o kısmını. Burada da hani en eleştirebileceğim nokta oydu. Onun dışında senaryo, kurgu falan gayet iyiydi diyorum. Kısa yorumlarım bu ilk eleştiriler açısından. Abi müzikleri bir değinelim kısaca isterseniz. Bir tane müziğin adını söyleyeceğim. Acayip hoşuna gitmişti. Dur bulacağım hemen. Bir şey Villa'ydı müziğin adı. Gitar solosu vardı çok kısa. Onun girdiği noktayı çok beğendim. Çok duygusaldı. Bir de çoğu insan bunu söylemiş. Ben de %100 hemfikirim. Abi sahnelere eşlik eden müziğin o sahneyle uyumu inanılmazdı. Evet. O tempoyu... Birdman'i anımsatıyor o konuda. Aynen. Zaten çok tempolu bir film. Müziği de basınca film çok heyecanlı olmuş yani diye düşünüyorum müzikler için. Müzikler Villa'ymış bu arada zaten. Aynen. Müzikler ben yani perküsyon, içinde perküsyon olan her şeyi seviyorum genelde soundtracklerde. Genelde iyi oluyor yani. İyi kullanılmış oluyor. O yüzden Birdman'i örnek verdim. Ya ben onda da mest olmuştum. Ya buradaki kullanımı da çok iyi. Dediğin gibi o tansiyonu sürekli koruyor film boyunca. Ben kulağı çok iyi olan bir insan değilim. Zaten 3-4 haftada oldu izleyeli. Bayağı hepsini unuttum neredeyse ben müzikleri. Hayır yani tek tek hatırlamana gerek yok. Ben de hatırlamıyorum. Hatta açıp dinlemedim Spotify'dan. Ama yine de izlerken o arkadaki şeyler eşlik ediyor yani. Şey falan iyiydi sanki böyle yani. Leonardo DiCaprio'nun koşturmacalı sahnelerde arkada çalan şeyler gerilim arttırıyordu. Fragmanda zaten bir müzik vardı. O, evet. Onun sürekli dönüyor arkada o tema. O böyle nasıl da dıp 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 böyle tek bir ritim koymuşlar. Evet. O bayağı iyi eşlik ediyordu sahnede. Ya ben albümü de bir tur dinledim. Hemen filmden çıktıktan sonra ertesi gün. Ve bayağı iyi ya. Gerçekten iyi yani. Kim yapmış müziklerini? Sağlık gerçekten. Hatırlıyor musun? Johnny Greenwood. Johnny Greenwood, yes. Sanki bir şey daha yapmıştı o da, tam emin değilim. İzlediğim bir filmin daha müziklerini yapmıştı. Şu an hatırlamıyorum. Phantom Thread'i de yapmış. The Master'da yapmış. There Will Be Blood'ı da yapmış. Full şeyle çalışmış. Paul Thomas Anderson'la çalışmış. Zaten uyum belli ya. Gerçekten ben bunu bilmiyordum. Bayağı uyumlu. Evet şimdi... Nolan Hans Zimmer gibi diyebiliriz yani. Aynen öyle. Bu arada Nolan değiştirdiği adam da inanılmaz iyi. Evet. Yani Hans Zimmer'la biraz ara verdi. Ludwig de acayip bir adam. Hans Zimmer, 2 saniye şurada diyeceğim. Hans Zimmer eski şeyini kaybetti abi. %100 ben de aynı. Kesinlikle kaybetti abi. Zaten full kendi ekibine yaptırıyor o neyse. O da başka videonun konusu. Evet. Evrim Ağacı selam olsun. Alakasız. Evet, en fazla üstüne konuşacağımız noktaya geldik. Senaryo ve senaryonun içindeki ögelere geçiyoruz. Şimdi senaryo ile ilgili kim başlamak ister? Ben öncelikle Alp'e vermek istiyorum sözü. Çünkü senaryoyu pek beğenmediğini söyledi. Biz Reis'te zaten birazcık övgü seli yapacağız. Önce bir Alp'e veriyorum sözü. Beğenmeme sebebim biraz şeyle ilgili. Mizahi yönü beni çok içine alamadı herhalde film. Ben bunu kolay kolay yaşamam. Ya tabii ki de izlerken keyif aldım. Ama sürekli o şey içeriden böyle gıdıkladı beni. O şeyi oturtamadım. O işte sistem eleştirisi ve o mizahi şeyi birbirine oturtamadım. Öyle olunca sürekli film boyunca o şey arasında gidip geldim. Hani ciddi kısım ve şey kısım arasında. O komik kısımlar arasında. Bilmiyorum. Bence bu filmin ciddiyet tonu çok başarılı değildi şey olarak. Bu benim fikrim tabii ki. Ya buna çoğu insan katılmayacağını da biliyorum. Olçar'la geçen Kaos Stiling'i konuştuk. O videoda da söyledim. Daha onu atmadık. Orada da dedim ki bana bu filmin şeyi daha iyi geldi dedim. Mizahi yönü, senaryo oturtuluş şekli. Orada da Olçar tam tersini söyledi. Bu biraz subjektif bir şey herhalde. %100 ya. %100. Herhalde ilk oradan çatladı benim için filmin senaryosu. Reis'cim sana bırakıyorum sözü. Benim senaryosu olarak birçok farklı şeyi aynı anda ele almasından dolayı tabii ufak kusurları vardı bence. Atıyorum hem toplumsal olaylara bakarken hem bir aşk üçgenini inceliyor hem sonra aile olaylarına, sonra bir savaş olayı, bir yandan şey var, işte Noel maceracıları var. Yani hepsini bir anda işlemek kolay değil. Yine de başarılı bir yapım. Abi işte o yüzden skeç gibi geldi dedim bana. Anladım senin demek istediğin zaten. Çok böyle parça böyle Tarantino filmi gibi yani. Evet, ben Alp'in dediğini burada çok arkadaşlar gerçekten skeç gibi hissettiren ben bir film izledim. Tam Alp'in dediği gibi. Ya dediğim anlamışsınızdır hani skeç gibi. Anladım bak. Çok güzel bir örnek da vereceğim. Three Billboard Outside in the Missouri diye bir film vardı. Başrolünde şey oynuyor. Bir kadının adını unuttum. Oscar çok kazanan bir kadın. Mesela o film aşırı skeç gibi hissettirmişti. Ama o film bu film gibi değildi. O filmin ciddi yönü neredeyse hiçti. Mesela o film için bu eleştirini kabul edebilirdim. Ama One Battle After Another'da bence bu kadar komedisiyle siyasi yönü ve Reis'in hani söylediği parçalar arasında bu kadar keskin ayrımlar yoktu yani. Bence de. Güzel bağlamlar vardı bence. Oturmuştu yani bütün ufak skeçler desem hani şöyle birbiriyle iyi bağlanmıştı bence. Ayrıca senaryosu olarak beğenmediğim 2 şey var. Biri Perfidia Beverly'nin ikinci yarısı filmin nerede oldu? Evet. Abi ben aynı şey diyecektim. Benim de nedendi sizce? Ben tüm film bekledim onu ya da bir şey bekledim. Şöyle, hani gözükmese bile senaryoda bir şey. Bir yere bağlayacağım. Ya Paul Thomas Anderson ilk yarıda, bu arada kitap uyarlaması arkadaşlar film. Bence onun da etkisi var. Ya tabii ki bu bir ütopya filmi. Biz ütopya izliyoruz. Yani bir grup şu an dünyada olsaydı terör örgütü olarak nitelendirilecek bir grubun. Distopya pardon özür dilerim.
işte bir örgüt olarak nitelendirecek bir grubun hükümet karşıtı olayları ve hükümet karşıtı olayların içinde kalan bir baba kız ilişkisini ele almaya çalışıyor. Şimdi bu baba kız ilişkisini Abi bana şu anlattın, pardon lafını böldüm. Böyle duyunca çok ilgi çekici geliyor ama mesela filmde hiç o kadar ağır gelmiyor bana o konu. Aga bir tur daha izlenmesi, ya Umur abinin Bir tur daha çok iyi bir izleyeceğim. rol. Kesinlikle izleyeceğim. Umur abi de aynı şeyi söyledi. Bazı insanlar hiç beğenmemiş, hani bu şeyi ağırlığını bulmamış, hani ağır hissettirmiyor diye söylemiş dedi. Ben de ona %100 katılıyorum. Orada bir şey söylüyor. Bazı filmler tekrar izleme ihtiyacı gerektirmez. Her filmi tekrar izleyeceğiz diye bir şey yok. Ama One Battle After Another bence bunun tam tersi bir örnek. Kesinlikle bir tur daha izlemeli. Ben kendim için de izleyeceğim. Şimdi baba kız ilişkisi anlatırken bir yandan da Reis'in dediği gibi Christmas Adventure var. Bunlar bir nebze hükümet üstü de konumlandırılmış. Askerler var. Örgütte kalan ve mağdur olan, yaptıklarından pişman olanlar var. Lockjaw diye bir karakter var. Sapık, yani gerçekten hırs bir insan olsaydı Lockjaw olurdu. Yani öyle bir karakter yaratmışlar. Rahibe kadınlar var. Aynen, bir de o mevzu var. Şimdi bir sürü mevzu arasında düz bir senaryo, hani bunların hepsinden içinden geçen düz bir senaryo yapmak bence gerçekten çok zor. Bunu başarmış bence. Hani her partla ilgili bir şey görüyoruz. Mesela göçmenlikle ilgili Sensei noktasında bir eleştiri oluyor. Sensei orada birkaç cümle kuruyor. Biz orada Thank you Sensei. Orada birkaç cümleden sonra mesela oradaki eleştiri kapabiliyorsun. Ekstra sana göçmenlikle ilgili böyle bir kaos vermesine gerek yok. Sadece temponun içine mesela yerleştirilmiş güzel bir unsur. Mesela sokak çatışmalarını görüyoruz. Tam bu göçmenlik eleştirisinin üstüne DiCaprio koşarken bir de çatışmaları görüyoruz. O çatışmalardan sonra film aynı tempoda devam edip bir de aile ilişkisine bağlamaya çalışıyor. Oradan bir de eski örgüte bağlıyor. Hepsini yapabilmek inanılmaz bir iş. Evet. Kesinlikle 10 numara iş. Yani şöyle düşündüğüm zaman bile filmi aklımdan geçirdiğimde bence gerçekten çok başarılı. Çünkü normalde birçok filmde birden fazla şey anlatmaya çalışırken bir dona bırakma yaşanıyor. Hani hiç istenmeyen şeyler oluyor ve filmin odağı tamamen kayıyor. Evet. Hayır abi, yani bu film Perfidia, Bob ve kızın hikayesi. Yani bu üçünün hikayesi. Tek işte katıldığım nokta, Perfidia'yı bence bir tur daha gösterebilirlerdi. Ama onu da şöyle bir şey okudum. Onu da benim kendi fikrim değil. Mektubu da Bob yazmış. Hani kadın hiç yokmuş. Hani kızının yanında hiç değilmiş tarzı bir yorum okudum. Bence bu da aslında bir ucu açık bırakılmanın sonucunda gelen bir yorum. Bence bu da bir başarı. Yani sonuç olarak birden fazla insandan birden fazla mesaj alabiliyor film. Bence senaryosu bütün bu ögeleri topladığında çok başarılı. Özellikle distopya filmlerindeki siyasi şey çok uçuk oluyor. Ben hiç beğenmiyorum. Yani böyle o kadar, mesela Boys'ta en son yani koptu abi. Siyasi kısım o kadar dandik ki mesela. Hiç içine giremiyorum. Ama burada özellikle bir karakteri öne çıkaracağım. İnanılmaz bir karakter kendisi. Tony Goldwyn'in oynadığı Virgil karakteri. Mesela o gerçekten bir asker gibiydi. Lockjaw bir asker gibiydi. Herkes o ağırlığı hissettiriyor. Yani senaryoda bulunan siyasi unsurlar bize gerçek hayattakiymiş gibi geldiği için bence film çok kuvvetliydi. Espri noktasında da ufak bir şey değineyim. 2-3 tane espriye gerçekten çığlık attım ben. Yani Reis de şahit. Gerçekten çığlık attım yani. Acayip iyiydi. Özellikle telefon konuşmaları. Yani onu bu kadar hızlı bir senaryoyu nasıl yerleştirdim ben hayret ettim yani. Bir de o şeye gönderme, biliyorsunuz değil mi? Görevimiz Tehlike'ye gönderme o. Görevimiz Tehlike'de de ilk filmlerinde falan ne ajanlarıydı onlar? IMF ajanları mıydı? Birbirlerine bilgi almak için bu cümlelerini tamamlamaları gerekiyordu. Tamamlamayınca söylemiyorlardı bilgilerini. Abi o deli komikti mesela ya. O kısım inanılmazdı. Thank you Sensei kısmı Viva la Revolution patlattı yani, orada geberdik. Onun dışında çok komikti de bence film yani. Hani Alp'in bağlamından kopuk gibi hissetmesini anlayabiliyorum ama bence bu bir nebze de komik yapıyordu belli noktalarda. Yani özellikle Benicio Del Toro'nun karakteri mesela senaryoda çok kopuk bir yerdeydi bence. Ama o komikti yani. Gerçek hayatta da böyle arkadaşlarımız var. For example Çağan. Yani ve komikler ve iyi ki varlar yani. Ben bu noktada beğendim filmi. Sizden de tek tek hem siyasi kısmı ile ilgili hem de şeyle ilgili, esprilerle ilgili yorum istiyorum. Özellikle şeyle ilgili, yerleştirilmeleriyle ilgili. Ya şöyle, zaten siyasi kısmında ben sana filmden çıkınca da söyledim. Şu Christmas maceracılarının kısımları bana eksik kaldığını söyledim sana. Hani evet, doğru. Daha fazla işlenebilirdi, daha iyi olabilirdi. Yani en azından birkaç dakika daha görsek onların ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını. Yani sana da şey de dedim orada. Hani dedim acaba biz bile işleyemiyoruz, gösteremiyoruz gibisinden bir mesaj mı vermeye çalışmışlar gibisinden dedim. Aynen. Allah cezanı, gırtlağımı kaçtı. %100 bence böyle de bir amacı olabilir yani. Bilmiyorum şey olarak tam detayını da, neden olmasın yani. Espriler de gayet güzeldi bence, zaten bayağı keyif aldık sinemada. Abi siyasi yön olarak yani bu göçmen mevzusu ve ona eleştirisi bilmiyorum bana biraz bayağı geldi. Bilmiyorum, belki son zamanlarda izlediğimiz şeylerden vesaire. Ben belki fazla maruz kalmış da olabilirim tükettiğim içeriklerden. Bana olabilir. Bilmiyorum şey geldi, fazla geldi yani. Ya da ne bileyim Bob neden bu örgütün içinde falan. Onun motivasyonu ne?
sistem karşıtır çünkü. Bob'un olduğu nokta direkt bu yani. Hani ekstra bir Tamam çabası yok. Direkt şeyine adam mesela. sistem karşıtı yani. Yani direkt Alt bu metni, düzene altyapısı karşı ne? yani. Hem aşık yani örgütten birine aşırı derecede aşık bir. İkincisi adam doğrudan hükümetin yaptığı her şey karşıt olduğu için tek çözüm bu görüyor. Ya bence Bob'un motivasyonu gayet okeydi yani. Hatta ondan sonra etkilenip paranormal manyak biri oluyor ya. Hani oraya bile taşımışlar yani. 16 yıl sonrasında bile etkileri görülüyordu bence. O noktada Bob bence iyi yazılmıştı yani. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Ben bu arada bir şey daha diyeceğim. Bence dur kadın adı neydi? Perfidia. Bence aralarında hiçbir kimya yoktu abi. Ben buna katılmıyorum ya. Ben hiçbir kimya alamadım aralarında. Ben de katılmıyorum. Ciddi misiniz ya? Evet abi ya. ben hiç katılmıyorum. O zaman oyunculuklara da geçelim bahaneyle. Abi bence zaten Teyana Taylor ilk yarının yıldızıydı. Yani Kesinlikle. Kariyerin performansını oynuyor zaten. Onu bir geçiyorum. Onun dışında filmden çıkınca DiCaprio da ondan bayrağı alıyor şampenle beraber. İkisi götürüyor devamında da. Yani bence üçü de kesinlikle Oscar'lık. Yani hatta sıralama yapsam 3. sıraya şey yazarım. DiCaprio yazarım. Abi DiCaprio zaten bunu da ekleyeyim. Abi DiCaprio uzun zamandır çok aynı karakteri oynuyor ya. Evet, buna da şöyle söylüyorum. Abi bak sesindeki çatlamalara kadar aynı abi adamın çoğu film. Son 3 filmdir farklı ama. Son 3 filmdir farklı. Neydi son 3 filmi? Once Upon a Time in Hollywood'da farklıydı. Tamam. Orada oynuyor muydu? Bence çok oynuyor tabii canım. Aynen doğru. Orada deli bir aktörü oynuyordu. Burada kendini oynuyor. Aynen kendini oynuyordu orada bayağı bir de. Şeyde zaten Killers of the Flower Moon'da bayağı salak bir insan oynuyor. Yani. Bayağı avel ve birinin emri altında çalışan bir insan oynuyordu mesela Killers of the Flower Moon'da. Bence oradaki rolü de gerçekten çok iyiydi ve iyi de performans sergiliyordu. Orada sadece rol arkadaşı inanılmaz oynadığı için onun altında kalıyordu. Kadının adını unuttum şimdi. Evet, çok iyiydi bir performans sergiliyordu. O kadının en büyük şanssızlığı Emma Stone'la yarışması. Yani Emma Stone'la yarışmak çok kötü bir şey abi. Hani korkunç bir üstünlük sağlıyor. Burada bence Teyana Taylor özellikle DiCaprio'dan ziyade şampenle inanılmaz bir kimya vardı. Yani böyle bir şey yok abi. Yani ben de onu diyecektim işte. DiCaprio ile kimyasını beğenmemiş ya. Yani zaten bence DiCaprio'da kimyasının aşırı yüksek olmadığını biliyoruz ki bu kadın gidip aldatıyor onu. Öyle diyorsun. Hissettirmişler diyorsun. Hatta aynen şey oluyor. Çocuk doğduğunda ailesinin yanına gidiyor. Ailesiyle konuşma yapıyor, çekiyor. Yani benim kızım deli, koşucu, runner diyor. Sen stoppersın diyor. Durman gerekiyor diyor. Sizden olmaz diyor mesela. Okey tamam. Ben bunu unutmuştum. Aynen, doğru hatırladım. Tamam, bunu kabul edebilirim. Okey. Ama bir dakika dava için yatmıyor muydu abi şeyle? Ne? Abi zaten başta dava için yatıyordu. Sonra manyak olmuş işte kadın. Mesela oralarda bilmiyorum. Oralarda şey daha iyi benim için. Ya. Bana oralarda çok hızlı geldi bilmiyorum. Aga bak hızlıdan ziyade şöyle şimdi. Zaten bence Paul Thomas Anderson belli noktalarda her şeyi bilmemizi de istemiyor. Distopyanın içinde birazcık gerçek hayat gibi de hissettiriyor. Şimdi sen burada oturup şey diyebiliyorsan Teyana Taylor'ın oynadığı Perfidia. Abi bu kadın dava için mi yattı yoksa gerçekten helal koçum. Oldum abi bir dakika su katayım. Perfidia gerçekten dava için mi şeyle hani beraber oldu yoksa gerçekten ona da mı aşık oldu noktasına seni sorgulamaya itebiliyor film. Bence başarılı da bir nokta. Yani Lapçav karakteri ne kadar hani işte orospu çocuğu Allah belasını versin işte kendi çocuğunu da görmek istemiyor. Kendi asker arkadaşlarını satıyor. İşte Christmas ekibine de girmek için bütün karakterini siliyor. Adam her şeyi yapıyor mesela. Ama o kadının fotoğraflarına baktığı zaman o duygusallığı asla üstünden atamıyor mesela. Yani onların arasında saçma bir bağ gelişmiş oluyor vadede. Ne kadar gerçek hayata benziyor? Bence bayağı benziyor yani. Hepimizin ilişkileri o kadar saçma ve tuhaf ki kendi içinde. Bence bunu da anımsatıyor oradaki durum. Hatta Teyana'nın terk edip gitmesi falan. Yani bunlar bence gayet gerçekti yani. Böyle ilişki görmedim Allah göstermesin buraya kardeşim. Çok kötü abi. Kötü olmuş kanka. Yani bu noktada da böyle bir şey diyebilirim. Ve o zaman size gerçi övdük bunu ama kurgusuyla ve temposuyla ilgili sizce bu filmle yarışabilecek yakın zamanda film izledik mi? Çok uzun zamandır sinemada böyle film izlemedim diyeyim ben. Bir tek çok saçma bir örnek bu arada. Bring Her Back'te de nefesimi tuttum. Yani o da çok tempolu bir film bence. Temposuzluk içinde tempolu bir film. One Battle After Another'da ondan tabii ki daha iyi şey olarak tempo kullanım açısından. Ama Bring Her Back de bu sene çıkan filmler arasından en tempolu hissettiren ya da hızlı hissettirenlerden biriydi. Ama şimdi onun süresi de kısa. Yani aralarında bir saat var neredeyse. Yani. O yüzden hani %100 de hani full tempodan dolayı da diyemiyorum yani. Belki gerçekten süresi kısa olduğu için bana şey gelmiştir, hızlı gelmiştir. Ama hani bu filmi şöyle kendi fikirlerimi toparlayacak olursam yani birazcık dağınık konuştuk. Perfidia'nın ekstra bir dakika görünmemesi, onun dışında işte Christmas Adventure'ın arka planının bir tık anlatılmaması dışında bütün işte o kastığı duyarlar dahil işte atıyorum göçmenlik, siyaset, işte kapitalist sistemin bizi boğması, insanların bir kız çocuğunu bir eşiyle ilgili yaşayabileceği bütün komplikasyonların hepsini bize film bence gayet yerinde gösteriyor. Yani
ne kadar gösterebilirdi diyorum. Her şeyi beraber yaptığını düşündüğümde. Bu noktada bence film bayağı olumluydu yani. İkinci yarıda ben de genel bir çerçeve bekliyordum. Ama film, kızın adını kullanalım. Chase Infinite deyip durmayayım da. Villa'nın Bob'la ilişkisine daha çok odaklanıyor ikinci yarı film. Bu kimi insan hoşuna gitmeyebilir. Benim ama gitmedi bence mesela. O kadar özele gitmesini istemiyordum hikayenin bir yerde mesela. Evet, belli noktada ben de çünkü sevmiyorum. Çok büyük başladı film abi. Bir anda direkt içindeyiz olayım. O zaman atlamasından sonra... Allah! Suyu taşırdım beyler. 2 saniye siz konuşun. Allah kahretsin. Üstüme falan döktüm ya. Ya bilmiyorum abi, bu bahsettiğiniz unsurların ben beraber böyle şey olduğunu düşünmüyorum. Nasıl desem? İç içe geçtiğini düşünemiyorum bir türlü. Ya olabilir abi zaten hani ilk bence defa adam bu da kadar iç içe ayrı geçirmeye çok ya. çalışmamış. Ben de onu diyecektim. Reis çok güzel söyledin. Gerçekten aynı fikirdeyim Reis'le. İç içe geçirmeye çalışmamış bence. Bağlantılamış sadece iki farklı konuyu. Bence güzel de işlemiş. Daha iyi işlenebileceğini düşünmüyorum. Ben bayağı yani ben daha bir paralellik vesaire arıyorum yani genelde. Anladım. Ya aga ben gerçekten son yıllarda izlediğim en iyi filmlerden ya. Hakikaten çok en iyi filmlerden. Evet. Çünkü bu film mini dizi olsaymış daha iyi olurmuş benim için. Tabii ki ben de mini dizi olsa belki daha iyi olabilirmiş yani bilmiyorum. Abi gene süre istiyoruz ya. Ama bak mini dizi olsaydı da bu sefer bence film komik olmazdı yani. Bu konsept komik olmazdı. Tabii ona katılıyorum. Komikliği sağlayamazdı. Yani zaten konu bütünü olarak diyorum sadece. Ya ona ben filmin de ruhu kaybolur. Katılırım yani. Ona ben zaten biliyorsunuz ne kadar uzun süre sürerse daha iyi anlatabileceğini düşünen bir insan olarak hani şeyde de hani ne kadar süre verirlerse o kadar iyi olurdu yani. Ama filmin zaten komik olması sebebi bu kadar kısa sürede bu kadar çok olay olması ve bu olayların içindeki gerçek hayatta olan o saçmalıklar yani. Adam bir anda 30 yıldır aslında beklediği olay gerçekleşiyor. Adamlar bunu buluyor. O an o Bob'un saçmalaması mesela falan çok iyi bence. Yani düşününce o çıkıyor, koşuyor, belini tutuyor orada. Bütün kondisyonunu yitirmiş, çatıdan çatıya atlarken aşağı düşüyor. Orada yakalanıyor. Orada örgüt üyesi Peter Parker. My bad. Orada mesela direkt eskiden tanıdığı işte ekibinden insanlar ona yardım ediyor. Oradan çıkarttırıyor falan. Bence gayet iyiydi yani. Hatta ben orada lame'likle bekliyordum. Ulan yakalandı, kesin lame bir şey geliyor. Hani hiç beğenmeyeceğim bir şey geliyor diye düşünürken tık diye çözümü bulmuş. Ama bu işte yönetmen farkıyla değil diye bir durum. Yani Paul Thomas sonuç olarak belki de yani son 30 yılın en iyi 3-5 yönetmeninden biri. Benim çok eksik olduğum bir yönetmen bu arada. İzlediysem de 2 filmini falan izledim toplamda yani. Ama inanılmaz bir şey yapmış yani. Ben anlayabiliyorum. İnsanlar tabii ki kolay masterpiece, işte inanılmaz iyi falan demek istemeyeceklerdir yani. Ki ben de demek istemiyorum. Ama ben kendi film anlayışıma göre hani yıllarca Reis'in dediği gibi Mission Impossible izlemiş, işte John Wick'leri beğenmiş. O tarz tempolu filmlere aşina biri olarak ben çok beğendim filmi yani. Ben de bayağı beğendim ya. Ben bir daha bir şans vereceğim abi. Çünkü benim bu tarz ya bence herkesin bu tarz filmleri vardır. Hani ne bileyim herkesin beğendiği ya da belli bir çoğunluğun beğendiği kült olmuş ama senin bir türlü ısınamadığın. Tabii vardır. Mesela benim için şeyin filmleri de öyledir. Tarantino'nun filmleri. Benim de biraz öyle ya. Yani okey abi iyi film de falan hani. Tarantino'da ben de öyle oluyorum. Falan bana hiç geçmeyen filmlerde. Ya mesela Inglourious Basterds'a bayılırım. Ama Pulp Fiction okey. İyi çekilmiş falan. İşte kurgusu şey. Yani ne yapayım falan. Ama oradaki kurgu çok önemli Pulp Fiction özelinde. O çok eski bir film ya. Mesela o kurgu farklı yani orada. 94 yapımı abi o film. İşte bazı şeyleri de bilmiyorum. Algısal yani. Zamanında denk gelmeyince bazen tık etmiyor bazı şeyler. Evet. Olabiliyor yani. Çok nadir film var bence. Döneminden sonra da izlesen 30-40 yıl sonra izlesen bile ananı avradını bu neydi? Mesela 12 Kızgın Adam. Az sonra açsan izlesen. 1000 sene sonra izlesen yine okey olacak bir film yani. O diyaloglar ne dersin? Zaten o yüzden top 3'te top 5'te falan yani. Anladın mı? O yüzden çok iyi mesela. Mesela Dark Knight dersin ki ya bu filmin temposu çok iyi evet. Tam inanılmaz ama asla bir Dark Knight tempo. Yani Dark Knight 1 milisaniye durmuyor film. Tıkı 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 sürekli hani ve yorulmuyorsun da izliyorsun. Ulan nasıl kafam böyle şey oluyor falan. Hani oradaki anti kahraman şeyini de çok iyi anlatıyor. Bence burada da iyi anlatılıyor. Yani ne Bob, ne Villa, ne Christmas Adventure, ne Lockjaw hepsi bence %100 kötü değil. Bir Lockjaw'a ayırabilirim %100 kötü diye. Onun dışındakilerin hepsi hayattaki antilikleri taşıyor yani. Hani saçma sapan gidip bombalıyorlar bir yer mesela. Ne kadar saçma bir şey lan bu. Yani böyle bir şey olur dersin mesela. Ya da işte kız en sonunda gidiyor tık diye sıkıyor Adventure'a yani. Adventure ki onu bile aramıyor orada. Hani onu sıkıyor orada yani mesela anladın mı? Birazcık şey yani. Herkes antiliğiyle beraber hayatta var gibi bir mesaj da çıkıyor diye düşünüyorum. Benim puanım 9. Temiz bir 9'u var bu filmin. Bu sene bence çok iyi filmler izledim. Ben o konuda çok mutluyum.
9 verdiğim oldu yani. Flow'a verdim. Çok beğenmiştim. Wild Robot'a verdim. Buna verdim. Bayağı iyi filmler izledim bence. Ama bu filmin açık ara Oscar'ı süpüreceğini düşünüyorum ben. Açık ara. Bence süpürmeli de zaten yani. Yani bu senin bitimine kadar başka ne gelecek? Böyle büyük Yardımcı oyuncu. bir şey yok herhalde. Frankenstein geliyor. Bir o çok yükseltiliyor. O da Del Toro'nun olduğu için. Evet. Aga bilmiyorum başka yani Jared Leto'nun oynadığı başka bir film olabilir son yıllarda. Coşturan adamlardan. Bir şey çıkmaz ondan. Ondan çıkmaz abi. Jared Leto kadar kariyer yönetimi kötü bir adam yok abi başka. Morbius oynayan adamdan bir şey olmaz artık. Abi, Jared Leto ne yapıyorsun abicim, sen inanılmaz bir adamsın. En sevdiğim 3 filmin ikisinde oynuyorsun, düştüğün hallere bak. Requiem for a Dream. Requiem for a Dream adam yardırıyor, inanılmaz iyi. Adamın son hali mimiksiz bir adama dönüştü. Bir de sakal bırakıyor böyle bir garip. Oğlum bu adamlar niye hepsi uyuşturucu bağımlısı rolünü çok daha iyi oynuyor? bu incelensin. Abi cidden ya adam Bob'u, ya Bob'tur bence gerçek hayatında da yani, anladın mı? Zaten her filmde böyle bu adam. Ama bu filmin bir artı yanı da oyunculuklarla ilgili şunu söyleyebilirim. Chase Infinity'yi kazandırdı. Sinema şeyine kazandırdı. Evet. Yani Chase Infinity diye bir oyuncu var artık. Ve kendisi takip edeceğim, bayağı iyi oynuyor. Yeni Zendaya falan. Aga Zendaya kadar nepo olamaz ama bence bayağı iş alacaktır diye düşünüyorum ya. Abi fıtıkta konuştuk, Zendaya 2026. Bir paragraf film var Zendaya'da, bu kadar. Hepsi de çok büyük işler. Hani Dune 3, Spider-Man falan. Senin nefret yarıyor ya. Bir de abi filmin ekstra şunu eklemeyi unuttuk. Yan karakterleri inanılmaz iyiydi ya. Bu hem şeyde söylediğim işte adam neydi adamın adına? Tony Goldwyn'in oynadığı karakter de çok iyiydi. Kevin Feige oynadığı yaşlı adventure'lı karakteri de inanılmaz iyiydi. Jungle Pussy oynayan Shaina McHale da bence müthişti. Yani hepsi acayip böyle, hani gerçek hayatı izliyormuşum hissini o kadar film bana geçirebildi ki bu beni çok mutlu etti ya. Uzun zaman sonra yani. Mesela Weapons'ta o çok eksikti. Yakın zamanda izlediğim için kıyaslıyorum. Bu filmde bayağı yüksekti bence yani o. Böyle izlerken bayağı şey oldum. Umarım bu tip filmler artar ya. Yani bizim bu en iyi 5-6 yönetmene çok ihtiyacımız var. İşte Denis Villeneuve, Anderson, Nolan, işte başka kim vardı? Aklıma gelmiyor şu an. Ridley Scott. Aynen kanka. Bir Megalo patlar ya. Ford Coppola abi neredesin? Coppola. Başka şey kalmadı, satacak bağ kalmadı. Adam abi, bağlarını sattı film çekmek için, kafayı yiyeceğim yok ya. mu Godfather 4 bir anda? Kim oynuyoruz? Üçümüz mü? Aynen. Her şey zamanında güzel abi. İnanılmaz bir cümleyle kapatıyoruz videoyu galiba. Benim de puanım 9 abi. Yani zaten ilk yarıya direkt 10 verdim. İkinci yarı 8, 7.5'dan 9 direkt puan. Ben de aynı noktadayım ya. Ben 7.5 verdim abi. Aga bence sen ikinci izlediğinde bir yarım puan arttıracağını düşünüyorum. Olabilir yani. Ama ben asla 9 vereceğimi düşünmüyorum tekrardan. Ben de senin asla 9 vereceğini düşünmüyorum bu arada. Yani o konuda hani gerçekten seninle en fikrim yani. Pek senlik değildir çünkü belli noktalar. Yani inanın sizi kadar çok sevmek ve şey yapmak istedim, benimsemek istedim. Ama bazen olmuyor yani. Tabii ki. Öyle filmler var. Mesela sen Thing'i hiç beğenmiyorsun. Abi benim Thing ve şeydir. De Niro'nun oynadığı en popüler 82 yapımı film neydi? Filmin adını unuttum. O kadar vuracaklar. Taxi Driver. Mesela Taxi Driver'a da ben çok yükselemedim. Yani De Niro inanılmaz oynuyor mesela orada. Tamam mı? Olağanüstü yani. Çığır açıcı bir performans. Ama mesela onun o deliliğinin filme bir etkisini göremedim ben mesela izlerken yani. O anki psikolojim de etkili olabilir. Ama mesela o filme ben çok yükselmemiştim yani. Kimi insanlar abi Taxi Driver abi hani psikolojik analiz abi üstüne kitap yazılar abi falan. Ben hiç o noktada değilim mesela yani. Açın Persona izleyeyim mesela. Hani anladın mı? 1,5 saat ama 4 saat gibi hissettiriyor. Gözün ağrıyor falan yani. Bilmiyorum. Bu noktada bir şey diyemiyorum. Her şeyine değindik. Eleştirilerine değindik. Müziğine değindik. Kurgusuna değindik. Temposuna değindik. Övgüler, yergiler her şey yapıldı. Ve kanalımızın 1. yılı. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hemen hemen 500 aboneye çok yakınız. Videonun eğer burasına kadar geldiyseniz bizi izlemeyi... Burasına kadar gelen insanı gözünden öperim zaten. Evet harbiden. Siz bir şey yapmayın. Yani ben videoların girişinde şey demeyi pek sevmiyorum. Abone olun, like atın falan. Çok sıradan geliyor bana. Bir sürü içeriğimiz var. Film öneriyoruz. Mola diye bir içeriğimiz var. Ciddi konuları konuşacağız. Reis'le ve Alp'le konu seçtik. Hatta ben konuk bile belirlemeye başladım ufak ufak. Her şey zamanında yapılacak. Fıtığa gidebilirsiniz. Son 40 günün haberlerini konuştuk. Film biyotikleri de umarım yetiştirebileceğim. Bilgisayarımın Allah cezasını versin. Maalesef edit yaparken patlıyor bilgisayar. Üzgünüm. Her şey için çok teşekkür ederiz. Müthiş bir 365 gündü bizim için. Alp'cim ve Reis'cim ağzınıza sağlık. Sizin ağzınıza sağlık abi. Ben aslında sizden zaten duymak istiyordum. Çünkü filmi çok detaylı hiç konuşmadık videodan önce. Doğru. Evet. Bir daha izlediğimde o dediğiniz noktalara dikkat edeceğim. Ben yine çok konuştum arkadaşlar. Benim az konuşmamı istiyorsanız bol bol yorum atın. Onları da yorumda belirtin. Biz kaçtık. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.